Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle 2025 yılı elektrikli araçların yürütme maliyetleri hakkında bir referans tablo oluşturdum. Tüm araçlarda bu tablo üzerinden bir analiz yapacağım. Araç almadan önce araçla ilgili karşınıza çıkacak durumlar nelerdir? Buradan inceleyebilirsiniz. Kanalda şurada gördüğünüz araçların tamamı incelenmiş olacak. Burada olmayan araçları da muhtemelen bir sonraki ay incelemek isterim. Bu videoda sadece araçların maliyet anlamında incelemesi var. Burada sabit giderler, kasko, motor taşıt vergisi, muayene bakım gibi. Burada tüketim verileri, burada şarj bilgileri, burada da yıllık tüketim bedellerine göre toplam giderler ne kadar, resmi satış fiyatı, referans alınan değerler 20.000 kilometre, günlük 55 kilometreden yıllık 20.000 kilometre, 3 yılda bir muayenesi yapılıyor. Trafik ve kasko sigortasının bedelleri yaklaşık olarak alınmıştır. Burada maksimumumuz 0-100 hızlanması. Burada WLTP menzili, burada şarj eğrisi, burada da özellikleri var. Şimdi araç üzerinde anlata gidiyorum. Öncelikle Megane E-Tech ikonik araç 160 kW motor gücüne sahip. Bu yüzden 7.358 TL 6 aylık motor taşıt vergisi var. Yıllık 14.716 TL. Muayenesi 2025 yılı için TÜRK'ün belirlemiş olduğu yıllık 2.622 TL'den yıllık düşen maliyet 874 TL. Trafik sigortası İstanbul ortalaması 11.000 TL. Kaskoda yaklaşık 25.000 TL civarı bir kasko bedeli var. Benim kasko bedelim son 5 yıldır herhangi bir hasarım olmadığı için aracıma 15.000 TL civarı yaptırdım ama yeni araç alacak olanlar, öncesinde kaskosu olmayanlar bunun üzerinde de olabilir. Bunu ortalama alıyorum ve araçlara göre değiştirmiyorum. Yani 11.000 artı 25.000 tüm elektrikli araçlarda kasko ve trafik sigortası aynı rakamı almış oluyorum. Renault Megane E-Tech'in bakım maliyeti şu an için 4.000 TL yıllık veya 20.000 kilometrede. Biz 20.000 kilometre bir yılda yaptığımızı düşündüğümüz için 4.000 TL'yi yazdım. Yani aracı hiçbir şey kullanmasanız bile 55.590 TL yıllık trafik sigortası, kasko, muayene, motor taşıt vergisi ve bakım maliyeti var bu aracın. Tüketim verileri EV Database.org'da 20.000 kilometre için ben kilometre başına 158 watt saat, yani 100 kilometrede 15.8 tükettiğini düşünerek toplamda 3.160 kW enerji tükettiğimizi düşünüyorum. Bu aracın WLTP verisi 450 km, gerçek menzili EV Database'de 380 km gösteriliyor. Bu sitedeki verilere ben güveniyorum. Benim aracım da şehir içi 450-500 kilometreye kadar düz yolda sakin kullanımda yapabilirken aslında uzun yolda 300 kilometre gibi bir menziller de verebiliyor. Yani genel kullanımda 380 kilometre kabul edilebilir bir değer. Bataryası kullanılabilir 60 kW. Aslında 65 kW batarya var ama size 60 kW'ını kullandırıyor. 900 volt mimariye sahip batarya türü de NMC bataryası var. Şarjla ilgili olarak ev şarjını 2.5, AC yavaş şarjı 6.5, DC şarjı 10 lira olarak hesap ettiğimizde bunların hepsini ortalama kullanırsak, hatta buradaki ortalama değer AC şarjı da yakın. Yani genelde yavaş şarj şeklinde dışarıda bile maliyetlenseniz birim maliyetiniz 6.33 liradan buradaki 3.160 kW enerjiye toplam ödeyeceğiniz rakam 20.000 TL oluyor. Bu da kilometre başına 1 TL'lik bir maliyet anlamına geliyor. Aracınız eğer ki ortalama bu şekilde bir dolum yaparsanız veya AC'de doldurursanız 20.500 lira, ortalamada 20.013 lira, evde doldurursanız 7.009 lira. Bu tabi bu sene biraz değişiklik gösterecek diye düşünüyorum. Şu anki fiyatlara göre durum bu şekilde. Ortalama 1 lira, evde doldurursanız 40 kuruş, DC hızlı şarjlarda doldurursanız 1 lira 58 kuruş civarı bir tüketim maliyeti var. Siz aracınızla 20.000 kilometre toplam yılda bir yol yaparsanız enerji hariç 55.900 TL, şuradaki rakamdan dolayı enerjiyle dahil edersek 20.000 lirayı 75.000 liralık bir toplam maliyetiniz olmuş oluyor. 1 kilometredeki enerji maliyeti, şuradan gelen rakam 1 TL. Toplam maliyetiniz ise aracın sabit yürütme maliyeti dahil 3 lira 78 kuruş oluyor. Bu 20.000 kilometre yaparsanız, 40.000 kilometre yaparsanız şu rakam tabii ki biraz daha düşecektir. Şu 1 liradan sonraki tutar için %50 daha düşmüş olacaktır.
Aracın Aralık 2024 resmi satış fiyatı 1.771.000 TL olmakla beraber bayilerde bu araç 1.550.000, 1.600.000 bandına alınabilmekte. Bunu da belirteyim. Bu diğer araçlarda da bu şekilde. Buradaki resmi rakamlara çok aldanmayın. Bu bayiye göre değişiklik gösterebiliyor. Bir veya birden fazla bayiden fiyat alarak incelemenizi kesinlikle öneririm. Referans kullanım değerleri 55 kilometre günde yapan bir kişi yılda 20.000 kilometre yol yapıyor. 3 yılda bir muayenesi oluyor bu araçların. Trafik sigortası ve kaskoyu demin de belirttiğim gibi 11.000 TL ve 25.000 TL olarak aldım. Bakım periyodu 1 yıl veya 20.000 kilometre. Bu aracın maksimum hızı 165 km saatle sınırlandırılmış. Birçok araçta, şurada gördüğünüz araçların çoğunda bu hız sınırlandırması 150 ile 180-185 arası değiştiği gözükmekte. Bunu da bilgi olarak buradan bakabilirsiniz. 0-100 hızlanması ise 7.4 saniye. Diğer araçların burada WLTP verilerine göre buraya işaretledim. Hani hangi araç ne kadar, mesela Opel Mokka Elektrik 327, belki bakmak istemezsiniz. Corsa Elektrik 354 400. Şimdi bu da kafanızı karıştırmasın, iki tane var. Sitelerinde bu şekilde belirttiği için mesela Volkswagen ID4 en çok konuşulan araba 354 kilometre WLTP değeri var. Ama şehir içi 455 yapabilir diye belirtmişler veya ID7 697 WLTP, şehir içi 844. Bu Megane'da da böyle. Burada tek yazanlar hani sizi yanıltmasın. Megane'da 450 kilometre yazıyor. Şehir içi buna 550 diyebiliriz. Buradaki bu şekilde diyorsa. Veya işte ne var burada? MG4 Luxury. Bu 450 diyorsa biz buna 550 diyebiliriz. Madem onlar o şekilde diyor. Tesla Model Y SR. Bu 455, tabii ki bu biraz karıştırıyor işi. Diğer araçlarla da Long Range mesela 533 kilometre diyor. Volkan abimiz 800 kilometre yol yaptı Long Range ile çok düşük hızlarda. Hani buradakileri sadece WLTP referansı açısından incelemeniz için buraya koydum. Tüm videolarda şu kısım değişmeyecektir. En önemli kısım, elektrikli araçlarda dikkat etmeniz gereken kısım bu kısım. Burada üst kısımda, bu tabi bazı videolarda olmayabilir. Bulabildiğim hepsini koymaya çalıştım. Bu verilere ulaşmak da zor gerçekten. O yüzden videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ve mümkünse bir adet de yorum yaparsanız, konuyla ilgili olur, herhangi bir şey olur. Kanalın daha iyi yerlere gelmesi için bu önemli. Buradaki en önemli kısım aslında elektrikli araçlarda işte şu kadar menzil yapıyormuş, şu kadar şöyle böyle, bunlar önemli değil. Şu şarj eğrisi gerçekten çok önemli bir nokta. Önce şuraları anlatayım, sonra şarj eğrisine geleceğim. Bu aracın %10'dan %80'e dolumu 30 dakika sürüyormuş. WLTP menzili 450 kilometre, bataryası da NMC katotlu bir batarya. Bu ne demek? Bu batarya türleri, bir LFP bataryalar var, bir de NMC bataryalar var. Bu bataryalarda aracı %100'de bekletmemeniz, %100'e kadar çıkabilirsiniz ama %20-80 aralığında kullanmanız öneriliyor. O yüzden bu batarya türlerine de kullanım şeklinize göre ben %100'de sürekli bekletmek istiyorum, bu şekilde her sabah %100 ile başlamak istiyorum gibi bir takıntınız varsa bu batarya türlerini tercih edebilirsiniz. Veya burada işte farklı konular da var. Bu konuyu araştırırsanız ben buraya not olarak bıraktım. Şimdi elektrikli araç özelliklerine gelelim. Şu kısımda boyutlar bu araca göre değişiyor. İşte bagaj hacmi, ağırlığı, uzunluğu, yüksekliği, genişliği bu noktada görebiliyorsunuz. Elektrikli araçlarda en önemli nokta şarj hızları. Bence menzile çok takılmayın. Aracın ne kadar hızlı şarj olduğu bence daha önemli. Çünkü menzil size, yani günde 50 kilometre yapan bir kişi menzili 250 kilometre bile olsa aracın bir hafta süreyle size menzil verebiliyor. Ama uzun yola çıktığımızda ne kadar hızlı sürede dolduğu daha önemli. Şimdi bu aracın DC şarj hızı 130 kW. Bu ne demek? Yüksek hızlı şarj istasyonlarında aracı otoyollarda veya işte şehirler arası yollarda görürsünüz 180 kW, 300-400 kW hız veren şarj istasyonlarında 130 kW'ya kadar destekliyor. Şimdi geliyoruz şarj derecesine. Bu 130 kW nerede? Şurada 100 ve 150 rakamlarını görüyorsunuz. 130 kW bu aracın %7-8 gibi başlangıcından %35-40 gibi rakamlara kadar gidiyor. Sonra düşmeye başlıyor. 120, 110, 100.
nerede? Yaklaşık %45'lerde 100 kW'ya düşüyor. %60'a geldiğimizde 75 kW'nın da altına düşüyor. %70'e geldiğimizde 55-60'lara düşüyor. %80'e geldiğimizde 45 kW gibi bir rakamlara düşüyor. Sonrasında %90'da yine bu rakamlarda, %100'e geldiğinizde bu belki de 25-30'lara kadar düşüyor. Şu kısımda yavaş doluyor. Zaten bu tür araçlarda %20-80 aralığı beklenir doldurulması. Yani şundan sonrası önemsiz olduğu için buraya çizilmemiş. Bu şarj eğrileri önemli. Bu şarj eğrisini de şarj hızını da etkileyen etkenlerden biri de aracın elektrik mimarisi. Burada 400 volt ve 800 volt mimarili araçlar göreceksiniz. Bu araç birçok araç gibi 400 volt mimarili. Yani şarj hızı bu yüzden biraz 800 volt mimarili araçlara göre düşük diyebiliriz. Ama özellikle şehir içi kullanımlar ve yine nispeten uzun yol kullanımlarda sizi çok üzmeyecek bir araçtır. Ben bu aracı yaklaşık 25 bin kilometredir, 1,5 yıldır kullanıyorum ve gayet memnunum. Uzun yolda da çok üzmüyor. Sadece soğuk havalarda biraz şarj hızı daha da düşüyor. Bu arada bunu da belirtmek isterim aklıma gelmişken. Bu şarj eğrisi 20-25-30 derece gibi sıcaklıklarda geçerli. Tüm araçlar için aynı şekilde. Eğer ki araçta batarya ısıtma yoksa özellikle soğuk havalarda aracınızın şarj hızı burada gösterilen veya burada söylenenler gibi olmayacaktır DC şarjda. Gelelim AC şarja. Bu araç AC'de 22 kW'ya kadar destekliyor. 22 kW ile aracınızı yavaş şarj istasyonlarında, destekleyen istasyonlarda doldurabilirsiniz. Bu da 60 kW'lık şurada gözüken bataryanı 2,5-3 saat gibi bir sürede doldurabileceğiniz anlamına geliyor. Bir de elektrikli araç özellikleri diye bir kısım açtım. Burada benim en çok hoşuma giden özelliklerden biri otoşarj özelliği. Bu araçta var. Bu da nedir? İşte ZES, en yakıt gibi istasyonlarda aracınızı direkt taktığınızda şarj etmeye başlar araç. Ve tabii bunu ilk başta uygulamasına girip tanıtmanız gerekiyor. Daha sonra girdiğinizde ZES'e, en yakıta, işte Lumical'da da yeni yakında başlayacakmış. Taktığınızda aracı hızlı bir şekilde şarj işlemi başlıyor. Herhangi bir QR kod, kart ödemesi gibi bir şey yapmıyorsunuz. Otomatik olarak sistem kredi kartınızdan çekiyor. Isı pompası. Bu konuya çok değinmeyeceğim. Bunu da araştırırsınız. Isı pompası bu araçta yok. Uzaktan erişim. Isı pompasına şöyle değineyim. Isı pompası aracın ısı verimliliğini sağlamak için yapılmış bir donanım. Diğer araçlarda, bu tarz araçlarda PTC dediğimiz bir ısıtma türü var ve bu ısı pompasına göre biraz daha verimsiz, daha fazla ısıtmak için enerji harcıyor. Dolayısıyla özellikle yaz mevsimi yüksek olan yerler dışında, mesela Antalya'da ısı pompası çok önemli olmayabilir. Ama Kars'ta yaşıyorsanız bu özelliğe de dikkat etmenizi öneririm. Uzaktan erişim, mobil uygulama ile araca erişim bu araçta da yok. Bu neyi sağlıyor? Aracınıza mobil uygulama ile bağlanıp işte menzilini, ne kadar kilometre yol gideceğini, ne kadar batarya doluluğu olduğunu veya işte uzaktan aracınızın içinin ısıtılması, soğutulması gibi özelliklere erişmekle ilgili bir uygulama. Bu şu an için TOG ve Tesla'da kullanılıyor. Bildiğim kadarıyla Volvo'da da var. Birkaç araç markası da bu sene açacağını, MG iSmart özelliğini bu sene açacağını söylüyor. Ama henüz çok fazla markada göremiyoruz. Bu da bence önemli olması gereken özelliklerden biri ama maalesef Renault'da da şu an yok. V2L özelliği yine yok bu araçta. V2L özelliği nedir? Araçtan dışarıya enerji verme. Aracınızı bir powerbank gibi kullanıyorsunuz. Şarj dolum kapağına bir tane aparat takarak aracınızdan dışarıya enerji veriyorsunuz. Ve bu gerçekten az da bir enerji değil. Bazı araçlarda 3,3, bazı araçlarda 2,2 kW gibi değerler veriyor. 3,3 kW ile başka bir aracı bile şarj edebilirsiniz. Kahve makinesi gibi veya işte herhangi bir lazım olacak elektrik ihtiyacınızı, basit telefon şarjı gibi şeyler zaten hani aracın içerisinde de yapabiliyorsunuz ama burada gerçekten 3 kW gibi bir enerjiyi de dışarı verebiliyorsunuz araç bataryasından. Bu da özellikle kamp yapan kişiler için olabilir veya işi gereği enerjiye ihtiyacı olan kişiler için güzel bir özellik olabilir. Gelelim diğer bir konuya. Aracın sürtünme katsayısı. Bu da aracın verimliliği anlamında önemli bir konu. Bu araçta 0,29 olarak belirtilmiş. Bu veriyi de her araçta ulaşamadım. Olanları burada
belirtiyorum. Dediğim gibi Megane E-Tech araçla ilgili teknik veriler bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalda abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim.